En tehlikeli insan odada en çok bağıran değildir. En az konuşandır. Sizi manipüle eden biri büyük ihtimalle hiç sesini yükseltmemiştir. Hiç sinirli görünmemiştir. Belki de o konuşmada en sakin, en anlayışlı, en makul olan kişi oydu. Ama konuşma bittiğinde bir şeyi fark ettiniz. Bir şekilde siz özür diliyordunuz. Siz açıklama yapıyordunuz. Siz pozisyon kaybetmiştiniz. Nasıl oldu bu? Kırlı oyuncular tartışarak kazanmazlar. Sizin tepkilerinizi kullanarak kazanırlar. Kendinizi savunmaya geçtiğiniz an, güç sessizce karşı tarafa geçer. Niyetinizi açıkladığınız an, elinizi göstermiş olursunuz. Beni yanlış anladın dediğiniz an, oyunu kaybetmişsinizdir. Çünkü güç doğru şeyi söylemekten gelmez. Hiçbir şey söylemeyi bilmekten gelir. Machiavelli bunu yüzyıllar önce görmüştü. İnsanların zayıflıklarını üç şey ele verir: duygu, aciliyet ve anlaşılma ihtiyacı. Ne kadar çok tepki verirseniz, o kadar okunabilir olursunuz. Ne kadar okunabilir olursanız, o kadar kolay yönlendirilirsiniz. En güçlü hamle çoğu zaman sessizliktir. Açıklama değil, savunma değil, sadece sessizlik. Tahmin edilebilirlik, manipülatörün en büyük silahıdır. Sizi yenmelerine gerek yoktur. Sadece konuşmanızı beklerler. Acele etmenizi beklerler. Baskı altında nasıl şekillendiğinizi görmek isterler. İş yerinde, sosyal çevrelerde, günlük konuşmalarda şu kalıbı fark edeceksiniz: en çok konuşan kişi çoğunlukla en kolay yönetilen kişidir. Öte yanda sessiz gözlemci oturur. Tepkilerini kontrol eder. Bilgi toplar. Çatışmaya girmeden dengeyi yavaşça kendi lehine çevirir. Çünkü sessizlik belirsizlik doğurur. Belirsizlik ise insanı temkinli kılar, hesap yapar hale getirir. Adım atmadan önce 2 kez düşündürür. Bu içerik tam olarak bu güçle ilgili. Tartışmadan, duygusal tepki vermeden, gereğinden fazla konuşmadan kırlı oyuncuları alt etmekle ilgili. Sonuna kadar izlerseniz şunu söyleyebilirim: yalnızca sessizliği anlamakla kalmayacaksınız. Onu bilinçli, stratejik bir silah olarak nasıl kullanacağınızı göreceksiniz. Baskı altında daha soğukkanlı hissedeceksiniz. Okunması daha güç, manipüle edilmesi çok daha zor biri haline geleceksiniz. Daha derine inmeden önce yorumlara şunu yazın: sessizliğim benim gücüm. Şimdi ilk ilkeye geçelim. Sessizlik niyeti açığa çıkarır. Çoğu insan sessizliği pasiflik olarak okur. Yanılıyor. Sessizlik baskıdır. Kırlı oyuncular hareket edebilmek için etkileşime muhtaçtır. Kışkırtırlar. İma ederler. Sorular sorarlar, küçük rahatsızlıklar yaratırlar. Ve bunların hiçbirini gerçek bir iletişim için yapmazlar. Tek amaçları bir tepki kıvılcımı çakmaktır. Çünkü duygusal olarak tepki verdiğiniz an onlara bir şeyler öğretmiş olursunuz. Sizi neyin rahatsız ettiğini öğrenirler. Neye değer verdiğinizi öğrenirler. Ne kadar hızlı ateşlendiğinizi ve gerçekte ne kadar kontrol sahibi olduğunuzu öğrenirler. Ama tepki vermediğinizde beklenmedik bir şey olur. Baskı yer değiştirir. Artık sizi yönetmeye çalışmak yerine belirsizliği yönetmeye çalışırlar. Çünkü sessizlik geri bildirimi keser. Ve geri bildirim olmadan strateji yönünü yitirir. Manipülasyonun nasıl işlediğini somutlaştıralım. Biri ince bir yorum yapar. Belki yetkinliğinizi sorgular. Belki kararınıza itiraz eder. Belki başkalarının önünde size dair bir şüphe ekler. Çoğu insan hemen açıklamaya girer, savunmaya geçer, algıyı düzeltmeye çalışır. Ve tam o anda kontrol el değiştirir. Artık onların kurduğu çerçevenin içinde tepki veriyorsunuzdur. Ama sakin kalıp hiçbir şey söylemediğinizde, o çerçeve sallanmaya başlar. Fark edip etmediğinizi bilemezler. Katılıp katılmadığınızı bilemezler. Alınıp alınmadığınızı bilemezler. Ve bundan sonra ne yapacağınızı hiç bilemezler. Bu belirsizlik onları doldurmak zorunda bırakır boşluğu. Ve gerçek niyetler tam burada yüzeye çıkar. İnsanlar meydan okunduklarında değil, görmezden gelindiklerinde çok daha fazlasını açığa vururlar. Daha fazla konuşurlar. Kendilerini tekrarlarlar. Gereksiz ayrıntılar eklerler. Kimi zaman sabırsızlanırlar. Kimi zaman savunmaya geçerler.
Kimi zaman başta planladıklarından çok daha fazlasını zorlamaya başlarlar. Küçük bir test olarak başlayan şey ifşaya dönüşür. Bu yüzden sessizlik kaçınmak değildir. Gözlemlemektir. Durumu kesmek yerine gelişmesine izin verirsiniz. Yüzeysel davranışlara tepki vermek yerine kalıpları izlersiniz. Ton değişikliklerini, beden dili kaymasını, tırmanma girişimlerini, çelişkileri izlersiniz. Müdahale etmediğinizde bunların hepsi görünür hale gelir. Kırlı oyuncular hızlı duygusal hareketlere güvenirler. Rahatsızlık beklerler. Açıklama beklerler. Direnç ya da uyum beklerler. Sessizlik beklemezler. Sessizlik onların ritmini bozar. Ritim bozulduğunda hatalar ortaya çıkmaya başlar. Sessizliğin bir diğer etkisi ise duygusal kontroldür. Konuşmadığınızda kendinize zaman tanırsınız. Tepkiden seçime geçersiniz. Bu bile başlı başına pozisyonunuzu değiştirir. Onların zamanlamasına çekilmek yerine kendi hızınızda hareket etmeye başlarsınız. Zamanlamayı kontrol eden gücü kontrol eder. Herhangi bir ortamdaki en güçlü bireyler en hızlı tepki verenler değildir. En bilinçli olanlardır. Sessizlik aynı zamanda bilgilerinizi korur. Her kelime bir şeyi ifşa eder. Öncelikleri, korkuları, niyetleri. Gereksiz iletişimi azalttığınızda başkalarının size karşı kullanabileceği malzemeyi de azaltmış olursunuz. Haritalandırılması daha zor biri haline gelirsiniz. Biri sizi haritalandıramadığında sizi tahmin edemez. Tahmin edemediğinde ihtiyatlı davranmak zorunda kalır. İşte kontrollü sessizliğin gizli avantajı budur. Geri çekilmiyorsunuz. Topluyorsunuz. Etkinizi kaybetmiyorsunuz. Dönüştürüyorsunuz. Çünkü ilk konuşan pozisyonunu ortaya koyar. Sessiz kalan hiçbir şey ortaya koymaz ve her şeyi öğrenir. Bunu bir kez başardığınızda her şey değişir. Konuşmalar değişir. Güç dinamikleri değişir. Ve en önemlisi, baskıya tepki vermeyi bırakıp, baskının sizin için çalışmasına izin vermeye başlarsınız. İkinci ilke, hızı kontrol edin, gücü kontrol edin. Kırlı oyuncular yalnızca duygularınıza güvenmez. Hızınıza da güvenirler. Aciliyet yaratırlar. Hızlı cevaplar için baskı kurarlar. Anında tepki beklerler, çünkü hız muhakemeyi zayıflatır. Acele ettiğinizde gözlemleyemezsiniz. Stratejik düşünemezsiniz. Otomatik tepki verirsiniz. Otomatik tepkiler ise tahmin edilebilirdir. Tahmin edilebilir davranışı yönlendirmek, baskılamak ve kullanmak çok kolaydır. Bu yüzden hızınızı kontrol etmek geliştirebileceğiniz en sessiz ve en güçlü avantajlardan biridir. Çoğu insan özgüvenin anında tepki vermek olduğunu sanır. Gerçekte anlık tepkiler çoğunlukla duygusal baskının işaretidir. Durumun sizi kontrol ettiğini, sizin durumu değil, açıkça gösterirler. Kasıtlı bir gecikme çok farklı bir mesaj gönderir. İstikrar iletir. Öz denetim iletir. Onların zamanlamasına göre hareket etmediğinizi iletir. Ve etki, zamanlamada yaşar. Kırlı oyuncular yapay bir aciliyet yaratır. Ani bir talep. Hızlı bir karar. Hemen yanıt bekleyen yüklü bir mesaj. Amaç verimlilik değildir. Amaç net düşünmenizi engellemektir. Yavaşladığınızda stratejileri zayıflar. Bir duraklama alan yaratır. Alan ise netlik sağlar. O duraklama sırasında normalde kaçıracağınız şeyleri görmeye başlarsınız. Tonio. Niyeti, gizli baskıyı, tutarsızlıkları, durumun gerçek mi yoksa kurgulanmış mı olduğunu. Ama psikolojik etki daha da derine iner. Hemen yanıt vermediğinizde karşı tarafta belirsizlik oluşmaya başlar. İşe yaradı mı? Fark ettiler mi? Üzgünler mi? Ne yapacaklar? Soru sormaya başlarlar kendi kendilerine. Bu belirsizlik duygusal ağırlığı onlara kaydırır. Siz durumu yönetmek yerine onlar kendi şüphelerini yönetmeye başlarlar. Sessizlik ve zamanlamanın birlikte çalışma biçimi budur. Görmezden gelmiyorsunuzdur. Size en güçlü pozisyonu verecek anı seçiyorsunuzdur. Hızı yavaşlatmanın bir diğer etkisi duygusal tarafsızlıktır. Beklediğinizde ilk duygularınız yatışır. Dürtüden niyete geçersiniz. Sakin bir zihinle alınan kararları manipüle etmek, sorgulamak ve geri almak çok daha zordur. Kırlı oyuncular duygusal anlık tepkilere muhtaçtır.
Hayal kırıklığı ister. Korku ister. Savunmacılık ister. Zaman ise duygusal ısıyı düşürür. Duygusal ısı olmadığında kaldıraçları ortadan kalkar. İtibar üzerindeki etkisi de küçümsenmemeli. Anında tepki verenler tepkisel görünür. Zamanını alanlar kasıtlı görünür. Gözlemciler sakin zamanlamayı otoriteyle ilişkilendirir. Zamanla insanlar size daha dikkatli yaklaşmaya başlar, çünkü acele ettirilemeyeceğinizi öğrenmişlerdir. Hız üzerindeki kontrol bilgi sızıntısını da önler. Hızlı tepkiler öncelikleri ve baskı noktalarını açığa çıkarır. Ölçülü yanıtlar ise neredeyse hiçbir şey vermez. Aciliyetinizi ne kadar az anlasalar kararlarınızı o kadar az etkileyebilirler. Bu her şeyi ertelemek değildir. Mesafeli olmak da değildir. Bu, başkasının duygusal saatine göre hareket etmeyi reddetmektir. Hazır olduğunuzda yanıt verirsiniz. Netliğe sahip olduğunuzda karar verirsiniz. Zamanlama pozisyonunuzu güçlendirdiğinde harekete geçersiniz. Çünkü hızı kontrol eden her şeyi kontrol eder. Hız baskı yaratır. Zamanlama güç yaratır. Sizi acele ettiremediklerinde sizi yönlendiremezler. Üçüncü ilke, duygusal durumunuzu asla belli etmeyin. Hilebazlar önce sözlerinizi incelemez. Duygusal durumunuzu incelerler. Yüzünüzü izlerler. Ses tonunuzu izlerler. Beden dilinizi, enerjinizi, gözlerinizdeki o küçük değişimi izlerler. Çünkü duygular sinyal verir. Birisi sizi neyin etkilediğini anladığı anda, nerede zayıf olduğunuzu da bilir. Hayal kırıklığı görürlerse, bir sinire dokunduklarını anlarlar. Kaygı görürlerse, baskı noktasını bulduklarını anlarlar. Savunmacılık görürlerse, kendinizi güvensiz hissettiğinizi anlarlar. Ve bu duygusal giriş noktasını bir kez buldularsa, onu tekrar kullanacaklardır. Bu yüzden duygusal tarafsızlık geliştirebileceğiniz en güçlü sessiz savunmadır. Çoğu insan dürüstlüğün o an nasıl hissettiğini göstermek olduğunu düşünür. Ama rekabetçi ortamlarda görünür duygu bilgiye dönüşür. Bilgi ise savunmasızlık yaratır. Hilebazlar duygusal tepkileri küçük şeylerle test eder. Küçümseyici bir yorum, gecikmiş bir yanıt, önce bir çelişki. Her zaman hemen kazanmaya çalışmazlar. Sizi ölçerler. İçten sessizce sorarlar. Bu kişiyi ne harekete geçirir? Tepki verirseniz cevabı onlara vermiş olursunuz. Ama duygusal sıcaklığınız sabit kaldığında testleri veri üretemez. Taktiklerinin işe yarayıp yaramadığını bilemezler. Daha ileri gitmeleri mi yoksa yön değiştirmeleri mi gerektiğini bilemezler. Güvenin yerini belirsizlik alır. Duygusal kontrol duyguları bastırmakla ilgili değildir. Neyi gösterdiğinizi seçmekle ilgilidir. İçten sinirli olabilirsiniz. Hayal kırıklığı hissedebilirsiniz. Endişelenebilirsiniz. Ama dışarıdan tepkiniz sakin kalır. Ölçülü kalır. Değişmez. Bu tutarlılık sizi etkilemeye çalışan herkes için psikolojik bir duvar örer. İnsanlar duygusal neden-sonuç bekler. Baskının görünür bir tepki doğurmasını bekler. Tepki gelmediğinde kontrol duyguları sarsılır. Uyum sağlamaya çalışırlar. Temkinleşirler. Kendi yaklaşımlarını sorgulamaya başlarlar. Duygusal tarafsızlığın bir diğer avantajı ise netliktir. Tepki vermek yerine gözlemleyin. Etkileşimin duygusal tonuna kapılmak yerine onu dışarıdan izleyin. Gerilimi tırmandırma girişimlerini fark edin. Manipülasyon kalıplarını fark edin. Davranıştaki ince değişimleri fark edin. Mesafe farkındalık yaratır. Duygusal görünürlük ise sizi dinamiğin tam ortasına çeker. Tepki verdiğinizde odağınız gözlemden savunmaya kayar. Ve savunma her zaman stratejik farkındalığı törpüler. Zamanla bunun itibar üzerinde de etkisi olur. Duygusal durumunuzu okuyamayanlar etrafınızda dikkatli hareket eder. Sonucu tahmin edemedikleri için gereksiz baskıdan kaçınırlar. Sizi neyin etkilediğini, neyin etkilemediğini, ne kadar ileri gidebileceklerini bilemezler. Belirsizlik saygı doğurur. Bu soğuk olmak değildir. Mesafeli olmak da değildir. İstikrarlı olmaktır. Tepkileriniz otomatik değil kasıtlıdır. Tonunuz baskı altında değişmez. Varlığınız durum ne olursa olsun tutarlı kalır. Ve bu tutarlılık sizi etkilemeyi giderek daha zor hale getirir.
Kırlı oyuncular davranışlarını ayarlamak için duygusal geri bildirime muhtaçtır. Bu geri bildirimi ortadan kaldırdığınızda etkileşimi yönlendirme yetenekleri çöker. Duygusal durumunuz kontrol altında kaldığında kozunuzu bulamazlar. Kozunuzu bulamadıklarında yönü kontrol edemezler. Dördüncü ilke. Bırakın kendilerini açığa vursunlar. Çoğu insan etkinin doğru şeyi söylemekten geldiğini düşünür. Gerçekte etki çoğunlukla daha az konuşmaktan, diğer kişinin daha fazla konuşmasına izin vermekten gelir. Kırlı oyuncular anlatının kontrolüne muhtaçtır. Konuşmayı yönlendirmek isterler. Algıyı şekillendirmek isterler. Hangi bilgilerin görünür olacağını yönetmek isterler. Ama bu kontrol yalnızca etkileşim dengeli kaldığında işe yarar. Her iki taraf da konuşurken, açıklarken, tepki verirken, sözlü varlığınızı azalttığınız an denge kayar. Sessizlik alan yaratır. Çoğu insan boş alandan rahatsız olur. Hemen bir yanıt gelmediğinde insanlar doğal olarak boşluğu doldurmaya çalışır. Daha fazla ayrıntı eklerler. Kendilerini tekrarlarlar. Hiç sorgulanmamış noktaları açıklamaya girişirler. Bazen başlangıçta gizlemeyi planladıkları motivasyonlarını bile dışarı vururlar. Bu manipülasyon değildir. İnsan psikolojisidir. Sessizlik gerilim yaratır. Gerilim insanları konuşturur. Kırlı oyuncular buna özellikle açıktır çünkü dikkatli konumlandırmaya güvenirler. Sözleri genellikle ölçülü, hesaplı ve sınırlıdır. Ama konuşmamın kontrolden çıktığını hissettiklerinde telafi etmeye başlarlar. Gereğinden fazla açıklarlar. Planlanandan çok daha fazla baskı yaparlar. Yeni noktaları çok hızlı ortaya atarlar. Farkında olmadan daha önce söyledikleriyle çelişirler. Kontrollü bir yaklaşım olarak başlayan şey açığa çıkmaya dönüşür. Çoğu insan bu süreci çok erken yanıt vererek keser. Hemen meydan okurlar. Anında savunmaya geçerler. Konuşmamın yönünü düzeltmeye çalışırlar. Ve tam bunu yaparak baskıyı ortadan kaldırırlar. Kilit nokta ölçülü kalmaktır. Birisi şüpheli bir ifade kullandığında hemen tartışmak zorunda değilsinizdir. Sakin bir duraklama karşı argümandan çoğunlukla çok daha güçlüdür. Birisi zayıf bir açıklama sunduğunda hemen üstüne gitmenize gerek yoktur. Sessizlik onların genişlemesine izin verir. Zayıflık kendiliğinden görünür hale gelir. Bir diğer güçlü araç ise minimum yanıttır. Kısa onaylamalar, nötr ifadeler, devam etmelerini sağlayan basit sorular. Çatışmak için değil, bilgi akışını sürdürmek için. Ne kadar çok konuşurlarsa o kadar çok kalıp yüzeye çıkar. Ton değişiklikleri, savunmacı dil, aşırı gerekçelendirme, küçük tutarsızlıklar. Konuşmamın kontrolü için rekabet etmediğinizde, tüm bu sinyaller kendiliğinden görünür hale gelir. Tepkinin yerini gözlem alır. Burada başka bir stratejik avantaj da vardır. Birisi ne kadar çok konuşursa olayların kendi versiyonuna o kadar çok yatırım yapar. Bu yatırım onları daha güçlü iddialara, daha sert pozisyonlara, daha riskli ifadelere iter. Pozisyonları ne kadar sertleşirse, başkalarının kırılgan noktalarını görmesi o kadar kolaylaşır. Zamanla çevrenizdeki insanlar farklı bir şey fark etmeye başlar. Konuşmalar daha dikkatli hale gelir. Kelimelerini daha özenle seçerler. Çünkü acele etmediğinizi bilirler. Dinlediğinizi, analiz ettiğinizi ve hatırladığınızı bilirler. Dinlemek sessiz bir otorite inşa eder. Kırlı oyuncular direnç bekler ya da itaat bekler. Nadiren sabır beklerler. Kontrollü bir duranlık yerine duygusal harekete güvenirler. Kesintisiz konuşmalarına izin verdiğinizde tempoyu, yapıyı ve sınırları kontrol edemezler. Ve sonunda amaçladıklarından çok daha fazlasını açığa vururlar. Çünkü daha az konuşan kişi alanı kontrol eder. Alanı kontrol eden kişi neyin görünür olacağını kontrol eder. Beşinci ilke, dikkatinizin ödülünü ortadan kaldırın. Kırlı oyuncular her zaman kontrol peşinde değildir. Çoğu zaman çok daha basit bir şey ararlar. Dikkat. Dikkat enerjidir. Alakayı doğrular. Karşıdaki kişiye davranışlarının işe yaradığını söyler. Tepkinin olumlu mu olumsuz mu olduğu fark etmez. Hayal kırıklığı, savunma, tartışma, duygusal katılım, bunların hepsi aynı şeyi besler. Tanınma.
Birisi istediği an dikkatinizi çekebileceğini fark ettiğinde sessiz bir bağımlılık oluşur. Sizi alt etmeleri gerekmez. Sadece tetiklemeleri yeter. Bu yüzden en güçlü sessiz stratejilerden biri seçici dikkattir. Çoğu insan otomatik tepki verir. Kışkırtıcı bir yorum gelir, yanıt verirler. İnce bir eleştiri yapılır, savunmaya geçerler. Pasif-agresif bir mesaj gelir, açıklama ihtiyacı duyarlar. Her tepki davranışı pekiştirir. Psikolojik açıdan bakıldığında dikkat bir ödüldür. Ödüllendirilen davranış tekrarlanır. Kırlı oyuncular bu kalıbı çok iyi bilir. Dikkatinizi neyin çektiğini görmek için küçük aksaklıklar test ederler. Hafif bir tepki bile verseniz bir dahaki sefere nereye baskı uygulayacaklarını öğrenmiş olurlar. Ama dikkat kaybolduğunda her şey değişir. Duygusal katılım olmadan eylemleri etkisini yitirir. Görünür tepki olmadan geri bildirim kaybederler. Geri bildirim olmadan etkiyi ölçemezler. Etkiyi ölçemediklerinde motivasyon çöker. Buradaki anahtar çatışmasız duygusal uzaklaşmadır. Tartışmazsınız. Açıklama yapmazsınız. Sinirlenme göstermezsiniz. Sadece verdiğiniz enerji seviyesini sessizce düşürürsünüz. Yanıtlar kısalır. Ton nötr kalır. Katılım sürer ama minimumda. Zamanla etkileşim onlar için ödüllendirici olmaktan çıkar. Daha derin bir psikolojik etkisi de vardır. Birisi ilgi beklerken bunu alamadığında belirsizlik büyür. Yaklaşımlarını sorgulamaya başlarlar. Tepkiyi yeniden kazanmak için kısa süreliğine tırmanmayı deneyebilirler. Ama ilgisizlik sürekli kaldığında çaba karşılıksız kaldığı için bu da zamanla söner. Çoğu insan bununla mücadele eder çünkü ilgiyi nezaketle, hatta güçle karıştırır. Her şeye yanıt vermenin özgüven gösterdiğine inanır. Gerçekte sürekli ilgi müsaitlik gösterir. Müsaitlik ise gücü eritir. Seçici ilgi çok farklı bir mesaj gönderir. Odağınızın sınırlı, kasıtlı ve kolayca yönlendirilemez olduğunu gösterir. İnsanlar dikkatinize erişimin otomatik olmadığını fark etmeye başlar. Bu farkındalık davranışı değiştirir. Etkileşimler daha saygılı hale gelir. Tahrikler azalır. Gereksiz gerilim erir. Bu yaklaşım zihinsel enerjinizi de korur. Her duygusal tepki odağı tüketir. Her gereksiz etkileşim dikkatinizi gerçekten önemli olandan uzaklaştırır. Neye dikkat edeceğinizi seçerek netliğinizi ve istikrarınızı korursunuz. Kırlı oyuncular duygusal erişim yoluyla hareket eder. Erişim zorlaştığında etkileri doğal olarak zayıflar. Çatışmaya gerek yok. Açıklamaya gerek yok. Ödülün yokluğu zamanla işi halleder. Dinamik değişir. Onların davranışlarına tepki vermek yerine onların davranışları sizin sınırlarınıza uyum sağlar. Çünkü gönderebileceğiniz en güçlü sinyal direnç değil kayıtsızlıktır. Dikkatinizi kazanmak artık kolay olmadığında konumunuzu sarsmak çok daha zorlaşır. 6. ilke. Daha az konuşarak bilgilerinizi koruyun. Her güç dinamiğinde bilgi kaldıraçtır. Kırlı oyuncular sizi doğrudan yenmeye her zaman çalışmaz. Çoğu sadece veri toplar. Sizi anlamak için değil, haritanızı çıkarmak için dinlerler. Öncelikleriniz, endişeleriniz, planlarınız, ilişkileriniz, hayal kırıklıklarınız. Her ayrıntı onların davranışınızı tahmin etmesine yardımcı olur. Ve çoğu insan bu bilgiyi özgürce sunar. Bağlantı kurmak için konuşurlar. Dürüst görünmek için paylaşırlar. İşbirlikçi görünmek için açıklarlar. Ama yanlış ortamda aşırı açıklık ifşaata dönüşür. Sizi strese sokan şeyden her bahsettiğinizde biri baskının nereye uygulanacağını öğrenir. Hedeflerinizi her açıkladığınızda biri neyi korumaya çalıştığınızı anlar. Şüphelerinizi her dile getirdiğinizde biri özgüveninizin nerede sarsıldığını görür. Kırlı oyuncular rastgele saldırmaz. Beklerler. Gözlemlerler. Sonra baskıyı tam olarak en etkili olduğu yere uygularlar. Bu yüzden kontrollü iletişim sessiz bir güç biçimidir. Daha az konuşmak gizli olmak değildir. Soğuk olmak da değildir. Neyi ve ne zaman açıkladığınız konusunda bilinçli olmaktır. Herkesin düşüncelerinize erişmesi gerekmez. Herkesin planlarınızı bilmesi gerekmez. Herkesin sizi duygusal olarak neyin sarstığını anlaması gerekmez. Bilgi sınırlı hale geldiğinde tahmin zorlaşır.
Sizi tahmin edemeyenler etrafınızda plan yapamaz. Çoğu insan sıradan konuşmalarının ne kadar şey sızdırdığını hafife alır. İş yüküyle ilgili şikayetler baskı noktalarını açığa çıkarır. Kişisel çatışmalardan bahsetmek, duygusal tetikleyicileri ifşa eder. Geleceğe dair niyetleri paylaşmak zamanlamayı ve yönü ele verir. Tek tek bakıldığında bunlar zararsız görünür. Ama bir araya geldiklerinde net bir psikolojik profil oluştururlar. Kırlı oyuncular bu kalıplara dikkat eder. Sizi neyin sinirlendirdiğini hatırlarlar. Sizi neyin motive ettiğini fark ederler. Zaman içinde neye güçlü tepki verdiğinizi takip ederler. Hangi durumların sizi dengeden çıkaracağını tam olarak bilirler. Gereksiz paylaşımı azaltmak bu süreci kırar. İletişiminiz özlü ve tarafsız hale geldiğinde daha az kalıp yüzeye çıkar. Güven kazanılmadıkça konuşmalar yüzeyde kalır. İçsel öncelikleriniz gizli kalır. Duygusal durumunuz kontrol altında kalır. Bu stratejik belirsizlik yaratır. Belirsizlik insanları temkinleştirir. Net bilgi olmadan varsayımda bulunmaktan çekinirler. Nasıl tepki vereceğinizi ya da sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu bilemedikleri için daha dikkatli adım atarlar. Bir algı etkisi de vardır. Seçici konuşan insanlar genellikle daha sakin, daha düşünceli algılanır. Sözleri daha fazla ağırlık taşır çünkü sürekli değildir. Bir şey paylaştıklarında diğerleri dikkat eder. Kısıtlama algılanan otoriteyi artırır. Bu yaklaşım sizi dolaylı manipülasyondan da korur. Planlarınızı çok erken öğrendiklerinde engeller yaratabilirler. Endişelerinizi bildiklerinde şüphe tohumları ekebilirler. Son teslim tarihlerinizi bildiklerinde zaman baskısı uygulayabilirler. Sınırlı bilgi bu fırsatların önünü keser. Amaç her durumda sessiz kalmak değildir. Amaç ifşa üzerinde kontrol sahibi olmaktır. Ne paylaşılacağına siz karar verirsiniz. Ne zaman paylaşılacağına siz karar verirsiniz. Kimin erişeceğine siz karar verirsiniz. Kırlı oyuncular zorla alınan bilgilerden çok gönüllü bilgilere güvenir. Bu akış yavaşladığında etkileme yetenekleri doğal olarak zayıflar. Çünkü iç dünyanız hakkında ne kadar az şey bilinirse sizi dışarıdan etkilemek o kadar zorlaşır. Bilgileriniz korunduğunda konumunuz çok daha istikrarlı hale gelir. 7. ilke, gözlemi avantaja dönüştürün. Çoğu insan sessiz gözlemin gücünü hafife alır. Etkinin daha yüksek sesle konuşmaktan, daha hızlı hareket etmekten, otorite kurmaktan geldiğini varsayar. Ama Machiavelli'nin bilgeliği bize gerçek avantajın harekete geçmeden önce anlamakta yattığını gösterir. Dikkatlice gözlemlemek başkalarının kaçırdığı kalıpları görmenizi sağlar. Niyeti ele veren ince ipuçlarını görmenizi sağlar. Fırsatları açığa çıkaran boşlukları görmenizi sağlar. Kırlı oyuncular büyük ölçüde varsayımlara güvenir. Tepkilerinizi test ederler. Tutarlılığınızı ölçerler. Alışkanlıklarınızı yorumlarlar. Tetikleyicilerinizi anladıklarına inandıklarında kontrolün kendilerinde olduğunu hissederler. Ama gözlem durumu tersine çevirir. Anında tepki vermeden izlediğinizde karşılığında hiçbir şey vermeden istihbarat toplarsınız. Her bakış, her tereddüt, her kelime onların stratejisinin bir parçasıdır. Ama nasıl okuyacağınızı bildiğinizde aynı zamanda sizin de bir parçanız olur. Gözlem görmekten fazlasını gerektirir. Yorumlamayı gerektirir. Kimin ince bir şekilde üstünlük kurmaya çalıştığına dikkat edin. Kimin gereksiz yere aşırı açıklama yaptığına, kendini tekrarladığına dikkat edin. Birinin bir tartışmada aniden rahatsızlandığı, hızlı tepki verdiği anlara dikkat edin. Dikkati başka yöne çekmeye çalışan o küçük ipuçlarına dikkat edin. Bunların hepsi öncelikleri, güvensizlikleri ve taktikleri açığa çıkarır. Algılanan bir zayıflığı aşırı telafi eden biri baskının tam olarak nereye uygulanabileceğini işaret eder. Ama yalnızca sizin onu izlediğinizin farkında değilse. Zamanlama her şeydir. Yorum yapmadan gözlemlemek içgörüleri saklamanızı sağlar. Harekete geçmenin en etkili olacağı an için. Dürtüsel tepkiler farkındalığı ele verir. Sabır ise kararlı hareket etmeyi mümkün kılar. Avantajın döndüğü anı siz seçersiniz. Kırlı oyuncu ivme kazandığına inanabilir. Ama farkındalığınız onların hamlelerini önceden görmenizi, tırmanmayı tahmin etmenizi, tereddütlerini kullanmanızı sağlar.
Gözlem aynı zamanda tuzağa düşmenizi önler. Kırlı oyuncular çoğunlukla kasıtlı olarak kışkırtır.